Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlere çok zarif duran bir çeyizlik yelek örneği hazırladım. Örneğimiz için arkadaşlar ister bu tarz bir tüysüz yelek yünü, isterseniz angora yünle de çalışabilirsiniz ki bana sorarsanız ben angorayı daha çok tercih ederim. Gerçekten çok zarif duruyor. Hem de çok kolay örülen bir model. Örneğimiz için 15 ve 15'in katlarından oluşan ilmek sayısı atıyoruz. Sonrasında sonuna 2 tane ilmek ekliyoruz. Bu desenimize ait olacak 2 adet ilmek ve en son 2 tane kenar ilmeği. İki desen bağlantılı değil. Aslında iki desen de anlatabilirim ama kısa olsun. Güzel bir şekilde yavaş yavaş anlatalım. Tek desen şeklinde çalışacağım. Bu yüzden 15 artı 2 2 19 adet ilmek atıyoruz şişimize. Örneğimin kendisinden oluşan güzel bir zigzag görüntüsü var. O yüzden lastik çalışması yapmıyoruz arkadaşlar. Örneğimize ister ilmeklerinizi attıktan sonra bir sıra ters, isterseniz de şu an benim yaptığım gibi bütün ilmeklerinizi bir sıra bize bakan ilk sırada düz olarak çalışabilirsiniz. İkisiyle de gerçekten çok güzel bir başlangıç oluyor. Dilerseniz bu atılan yerinize 2 kat ip yapıp orayı daha kalın da uygulayabilirsiniz. Şu an sıramız olmayan ilmekleri attıktan sonra çalıştığım bir sıra düzümü bu şekilde ördüm. Şimdi şişimi çeviriyorum. Bize bakan burası örneğimizin ön yüzdeki birinci kurulum sırası oluyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. Burası iki deseni ayıran ara örneğim arkadaşlar. 2 ters olarak çalışıyorum. Sonra ipimi arkaya alıyorum. Örneğime başlamadan önce bir ilmek artırması yapacağız. Buradaki ilmek artırmasını hemen şuradaki ara boşlukta birinci hemen şöyle ipinizi kaldırdığınızda en alt birinci ipin hemen altından bu şekilde bir ilmek alıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 adet düz ilmek örüyorum. Artırmadan sonra. 2 ters ilmek örüyorum. Ve sıradaki 3 adet ilmeğimizin üçünü şu şekilde ters alarak üçünü birlikte kesiyorum. Tekrar 2 tane ters ilmek. Sonrasında 3 adet düz ilmek ve yine bir artırma yapacağım bu noktada. Şurada hemen ipinizi kaldırıyorsunuz. Aradan bir tane ilmek alıyorsunuz ve desenimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 2 ters ilmek, sonrasında uyguladığımız artırma ve buraya kadar bir desenimiz. Bu ilmeğin örneğin aynısını tekrar ediyorsunuz ve sonrasında sonuna geldiğinde 2 tane ters ilmekle örneğimizi kapatıyoruz. Kenar ilmeğimi de örüp bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Bir desenimiz bu şekilde uygulanıyor. Örneğin ikinci sırasına tersine dönüyorum. Burada ilmeklerimi gördüğünüz gibi çalışacaksınız. Görünen 2 adet düz ilmek, ara ilmekler, sonrasında artırma ilmeğim ve toplam 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve ikinci sıramın bu şekilde tersinde tamamlamış oluyoruz. Dönelim yine örneğin ön yüzüne üçüncü sıramıza. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters ilmeğimiz var. Hep aynı şekilde ilerleyecek. Ters ilmekten sonra hemen düz ilmeklere geçmeden bir artırma yapıyoruz. Bakın arada kalkmış ipimiz var. Hemen altından ilmek aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Artırma ile birlikte 5 tane ilmeğiniz olacak. Sonrasında bir ters ve bakın ortada üçlü kestiğim ilmeğin
bir tane sağından bir tane de solundan birer ters ilmek alarak 3 ilmeğin üçünü birlikte kesiyorum. Ters örgü şeklinde kesiyoruz. Tekrar bir ters. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ve bakın yine aradan şuradan bakın gözüküyor. Bir tane ilmek alıyorum düz örgü şeklinde. 2 ilmek ters örüyorum ve sıramı kapatıyorum. Üçüncü kurulum sıramızı ön yüzden bu şekilde bitirdik ve hemen tersine dönelim. Dördüncü sıramız oluyor ve ilmeklerimizi gördüğümüz gibi çalışıyoruz. 2 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek düz. Tekrar 5 ilmek ters örüyoruz. Yine 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Geldik yine ön yüze örneğimizin 5. kurulum sırasına. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ters ilmek örüyoruz ve hemen aradan bir ilmek alıyoruz. Buradaki artırmayı kaçırmayın arkadaşlar. Hemen buradan ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Sonrasında oluşan 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümü örüyorum. Bakın ortada 3 adet ters ilmeğim kaldı sadece. Üçünü birlikte ters alıp kesiyorum. Ve yine 5 adet düz ilmek örüp hemen birinci ipin şöyle iki ilmeğin arasındaki ipin altından bir ilmek alıp artırıyorum. Ve 2 ters kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı bitiriyoruz. Ön yüzdeki 5. sıramız ön yüzdeki son sıramızdı ve tersine 6. sıramıza geldiğimizde örneğimizin son sırası oluyor. Aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi çalışacağız. 2 tane düz ilmeğimiz olacak ve sonrasında artırma ile birlikte oluşan 6 adet ters ilmeğimiz var. Ortada bir tane ilmeğim kaldı. Onu düz olarak örüyorum. Tekrar yanına bir 6 ilmek ters örüyorum. O yüzden ana desenimiz 13 ilmekten oluşuyor. Dilerseniz araya farklı bir örnekle çalışabilirsiniz yapacağınız yeleklerde. Tekrar 6 tersten sonra 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp örneğimizi burada tamamlamış oluyoruz. Hafif su dalgası zikzakı ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki örnek kendini ördükçe daha fazla gösteriyor. Buradan sonra hemen örneğin birinci kurulum sırasına geri dönüyoruz. Dilerseniz hemen bir kere birlikte kuralım. Daha net bir şekilde anlayırsınız. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ters ilmek. Buraya dediğim gibi ara deseni 2 ters olarak kullandım. Farklı bir örnek çalışabilirsiniz. Aradan bir tane ilmek alıyoruz. Alınan ilmekten sonra ilk desende yaptığım gibi 3 adet düz örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 düzden sonra 2 tane ters örüyorum. Ki burada artık daha net anlayacaksınız. Bakın ortada kesilen ilmeğin yanından birer ilmek alacağız. Üçünü birlikte ters olarak kesiyorum. Tekrar bu ilmekleri 2 ters olarak örüp kalan 3 tane ilmeğimi de düz olarak çalışıyorum ve hemen yanına arttırmamı yapıyorum. Daha az delikli güzel bir arttırma oluyor ama gerçekten ters örgülere güzel bir hava katıyor arkadaşlar. Dilerseniz normal ilmek atarak da artırma çalışabilirsiniz ama örneğin orijinal hali bu şekilde çıkıyor. Bakın modelimizin bitmiş hali. Ben angora yünle çalıştım. Başına haroşo ördüm kenar partını. Dilerseniz orayı farklı çalışabilirsiniz ya da haroşoları biraz daha fazla örebilirsiniz. Çünkü düz örgüde tabii ki kendini toplama yapıyor. Ama sonuç olarak
Çok zarif ve çok çabuk ilerleyen bir model. Eminim hepinizin beğeneceği ve uygulayacağı bir örnek olacak. Dediğim gibi artırma ilmekleri çok fazla delikli olmuyor. O yüzden güzel bir hava katıyor. Ara örneğini farklı bir örnekte uygulayabilirsiniz. Tersinden görüntüsü bu şekilde. Tersi de çok düzgün. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örneğimizde tekrar görüşmek üzere. İzleyip kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. İzlenmeler güzel fakat abone olmalar biraz az. O yüzden mutlaka abone olup bildirimleri açıp yeni yayınlanan videolarımıza beğeni ve yorum atmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.